Merhaba, bu videonun konusu inanç ve inanca saygı. Şimdi inanç ve inanca saygı videosunu çekmek aslında çok cesaret istiyor artık Türkiye'de. Çünkü insanlar yıpratmaya ve yıpratılmaya çok hazır. Bizde bilgisi olmadan fikri olan çok, hatta İrin Hoca'nın dediği bir laf vardı, onu çok bir kere daha kullanmıştım. Cahili anlatma, o zaten biliyor derdi. Doğru, maalesef bu videoda anlatacağım şeyler belki çok keyifli olmayacak. Aslında bu kanalın prensipleri içerisinde din, siyaset vesaire konuşmak yok. Ama şimdi konuşacağım şey de din değil zaten. Yani şimdi konuşacağım şey insan olmak, kişisel gelişimin getirisi. Niye bugün? Çünkü Ramazan'ın ortasına yaklaşıyoruz. Ben bu videoyu hazırlarken din sömürüsü yapmamaya dikkat edeceğim. Ben ne dersem diyeyim, yorum bölümünde mutlaka sen şusun, sen busuncular gelecek. Yani 2 video önce ben neyi anlattım? Doları anlattım. Doların altına bile, yani dolar niye yükselir finansal olarak anlattım. Ekonomi olarak anlattım. Onun altına bile ya sen solcusun yazmış. Şimdi değerli patates, değerli doğmasa da olur insan. Solculuk, sağcılık nedir bilmiyorsun. Benim de zerre umurumda değil. Ben ne solcuyum ne sağcıyım. Ben insanım, okuyabiliyorum. Başkasının arkasına takılıp onun fikrinin ardından gitmeme gerek yok. Ama senin gibi bir insanın var olmasına da saygı duyuyorum. Öbürünün fikrine de saygı duyuyorum. Hiç de umurumda değil. Benim kendi fikrim var. Kitap var, okuyabiliyorum. Sen okuyor musun? Sana oku denilen kitabı okudun mu be değerli insan? Evet, şimdi her şeyden önce tekrar uyarıyorum. Ne olur yorum bölümünde boş boşuna hakaret etmeyin. Ben size o zahmetten alacağım. Ya yorum bölümünü kapatacağım bilmiyorum. Açık olursa da zaten gördüğüm gibi silerim, hiç sorun değil. Her şeyden önce inanca saygı göstermekle saygı duymak arasında deli gibi fark var. Saygı duymak zorunda değilsin ama göstermek zorundasın. Ben bugün şov olması için oruç tutmuyorum. Yani bu videoyu çekerken oruçluysam bunu söylemem bile hoş değildir. Neden hoş değildir onu söyleyeyim. Dinde birisi sana eziyet ediyorsa oruçluyum de uzaklaş diye bir şey var. Ama ben oruçluyum, hey ben oruçluyum diye gezmemen gerekiyor. Hatta koskoca otobüsün, metrobüsün yoluna geçip orada namaz kılman da şovdur. İslam için inancında böyle bir şey yoktur. İbadet kendin için yapılır, Allah için yapılır. Yani ikinizin arasındadır. Sen eğer ki bunu sadece şov için yapıyorsan emin ol o merak ettiğin cennet bonuslarını toplamıyorsun o mantıkla gidersen. İslam dini güzel bir dindir, çok kolay bir dindir. Ben de İslam dininin mensubuyum. Ama ben İslam dini içerisinde hangi inanıştayım? Ateist ne yapmalı? Bilmem ne yapmalı? Kime ne? Bana ne? Sana ne? Diyeceksin ki o hocam olur mu öyle şey? Tabii ki din eğitimi veriliyor. İnanç eğitimi veriliyor ama bir insan bir şeye inanmıyorsa, seninle aynı fikirde değilse o insan tükaka. Böyle bir mantık yok. Ben bir ateistin masasında aynı sohbete oturduğum zaman ateist olduğunu bilmek zorunda bile değilim. Bana ne ya? Yani onun neye inanıp inanmadığı benim hayatımı değiştiriyor mu? Hayır, olmaz. Mutlaka onu Müslüman yapıp, Hristiyanı Müslüman yapıp cenneti garantilemem lazım. Buna inanıyorsan çok yanlış yoldasın. Biliyorum bu laflar yine başıma iş açacak. Çünkü bu kanaldaki en zor videoyu çekiyoruz. Ama olsun, orta yolda dümdüz gideceğiz doğru bildiğimiz gibi. Her şeyden önce şunu unutmayın. Bizim İslam dinine tabi doğmuş olmamız çok güzel bir şey değil mi? Peki şu an halen Norveç'te, ne bileyim Meksika'nın hiç eğitim alamayacak dağında bayırında doğan adam ne yapacak? Yani o hiç din görmüyor ya da İslam diniyle hiç tanışacak imkanı yok. Adam ekmeği suyu zor buluyor. Kağıdı bulup da okuma yazmayı falan hayatta bulamaz. İnterneti falan geç. Demek ki Allah bu insanları dünyaya yollarken belli bir sebeple yolluyor. Yani şöyle olabilir mi? Bütün Hristiyanlar cehenneme gidecek. O yüzden şunları da şu tarafa yollayayım. Onlar da cehenneme gitsin. Değil mi? Allah, Yüce Allah kin gütmüyor. Sen niye gidiyorsun? Onu da geçiyorum. Ramazanın içerisinde her Ramazan'da görülen şey var. Daha yeni, ekranda örneklerini göreceksiniz. Daha yeni oldu. Oruç tutmuyor diye adamı dövdüler. O döven gruptaki darbeyi, tokatı başlatan adamın oruç tutmadığını öğrenip gelenler bir de onu dövdü. Yani ilk dövme olayını başlatan adamı dövdüler Konya'da. Böyle şeyler çok komik. Yani bir insan oruç tutup tutmamasından sana ne? Ha, burada kalın bir çizgi var. Çok kalın bir çizgi var. Sen oruç tutuyorken de aynı şekilde o da sana saygı gösterecek. Ya da sen bir inanca sahipsen, çok daha kaba alıyorum,
O da senin inancına saygı gösterecek. Uygulamak zorunda değil. Ama ben camiye taytla girdim. Ha diye, ekşi söz diye, işte Twitter'a salak salak şeyler yazan var. Yani şortla girdim, çıplak girdim, işte bilmem ne bira içtim. Ya sen aptalsın yani, senin bu muhakeme yeteneğin onun öbürünü rencide etmekle aynı şey. Sana yapılınca tükaka, sen başkasına yapınca ilginç. Yapmayın, sırf ilgi görmek için, Facebook'ta 2 like almak için, Instagram'da 2 tane kalp almak için başkasıyla çatışmaya girmeyin. Yani sen gidip de öbürünün inancına saygısızlık ediyorsan, o da eğitim ve aldığı bilgiye göre sana zarar veriyorsa şaşırma. Aa, gittim cami duvarına işedim, öldüm, dövdüler beni. Niye acaba? Bir kere her şeyden önce şunu bilelim. Siz okuduysanız ve bilgiliyseniz din konusunda, sosyal yaşam konusunda, kişisel gelişim konusunda ahkam kesin. Yani Bakara suresi 184'te diyor ki biz sizin için orucu hayırlı kıldık. Kim gönlüyle yaparsa, rızasıyla oruç tutarsa onun için fayda vardır. Tutamazsa da ne yapacağını söylüyor Bakara suresi. Ama sen kalkıp da vay şu oruç tutmuyor, o kafir, bu gavur, bu cehennemlik, bu bilmem ne dediğin zaman iş biraz karışıyor. Niye biliyor musun? Diyor ki Allah Nisa suresinde 48. ayet, Secde suresinde 6. ayet, Fatır suresinde 38. ayet, şirk koşma diyor. Gaybı yalnız ben bilirim diyor. Bu ne demek biliyor musun? Yani bir insan hakkında ahkam kesemezsin. Görünür görünmez amel defteri gibi cindi, şeytan da bilmem ne, bunlarla ilgili fikir yürütme. Sen başka birinin cehenneme gideceği konusunda eğer ki fikir yürütüyorsan, ha diyor, bu kendini bana eş koşmaktır. Yani şirktir. Şirkin cezasını da Allah diyor ki ben veririm. Aynı şekilde Ahzab suresi 57 ve 58'de diyor ki sen durduk yere birinin gittin, günahını aldın, eziyet ettin, onun da cezası bende. Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle diyorken sen kalkıp da sokakta o öyle dedi, vay bu böyle giyindi, vay bilmem ne, dur ben toplumu yöneteyim. Allah buna izin vermiyor. Evet, insanlara örnek olun diyor, örnek olun diyor. Sen kendini kurtar, bırak öbürüne karışma. Senin ilk önce kendin cenneti garantile. Adım bir tane şeyh çıkıyor, bir tane çok akıllı, muhteşem bir insan çıkıyor, diyor ki ben diyor cenneti garantiledim diyor, sizi de kurtarmak istiyorum. Ve buna da bir grup patates inanıyor. Ya adam nereden biliyor cennete gideceğini? Bu adam kendini Allah'a eş koşuyor ve sen bu adama inanıyorsun. Ya bu kadar acı bir şey olabilir mi ya? Benim dinlediğim bazı hocalar var. İnanın, oturuyorum mesela, diyorum ki sen de merak edeceksin, ben de merak edeceğim. Ramazanla ilgili diyorum, orucun asıl faydası nedir? Bayraktar Bayraklı'nın videosu var. İncelersiniz. Neden oruç tuttur diye çok güzel bir konuşması var. Ben kendisini Bostancı'dan beri tanıyorum. Yani Bostancı'da ben otururken orada namaz kıldırıyordu. Camiden tanıyorum. Çok modern bir şekilde dini anlatıyor insanlar ama hayır. İlla mistizm. Her Ramazan o kadar saçma sorular duyuyoruz ki. Hocam diş fırçalamak orucu bozar mı? Ki daha kötülerini göreceksiniz ekranda. Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ya arkadaş, yani yıl olmuş 2018. İslam dini geleli kaç yıl olmuş? Sen halen diş fırçalamak orucu bozar mı? Fırçala ya, fırçayı gırtlağına kadar sok. Yani senin amacın o diş macunuyla doymaksa bozar. Bu kadar ahmak olmaya gerek yok. Göz damlası orucu bozar mı? Bozmaz. Göz damlasını oh orucun keyfini çıkarayım, rahatlayayım biraz diye mi içiyorsun? Hayır. Yani gözüne sıkıyorsun. Ama sen göz damlası ne yapıyorsun onu bilemem. Lütfen birazcık beyni kullanın. Yani tamam, orucu ne bozuyor ne bozmuyor bunları bilmen lazım. Ama bu şekilde her yerde önerebileceğin soru da bir zahmet öğren artık. Bir hoca arama bunun için illaki. Çünkü denk geldiğin hoca bir şey söylüyor, öbürü bir şey söylüyor, kafan hepten karışıyor, çorba oluyor. Ondan sonra göz damlasını kulağına döküyorsun. Geçen gün web sitesinde bir hanımefendinin sorusuna denk geldim. Diyor ki ailemde diyor Hristiyan ve Katolik de var ama aynı zamanda eş tarafından yanılmıyorsam Müslüman. Ben hangi dini seçeyim? Kadın çok basit bir şekilde sormuş. Ben hangi dini seçmeliyim? Yardımcı olur musunuz? Aklımda İslam'a yönelik namaz kıldım diyor. Kur'an-ı Kerim'i okudum diyor. İncil'de okudum diyor. Birçok Müslümanın yapmadığı şeyi yapmış. Kadın zahmet edip Kur'an'ı okumuş. Ama kadına bir hakaretler etmişler. Vay sen gavursun da öylesinde böylesinde. Din böyle sorularak mı seçilir? Sen zaten Müslüman doğmuşsundur. Kendi de bilmiyor ki. Yani o kadına akıl verebilecek kadar aklı yok maalesef. Din, hoşgörü dini, Mevlana'sına kadar gitmiyorum. Daha da öncesine gidiyorum. Ama temeline baktın hoşgörü dini, bir insan daha yardım isterken hop sen gavursun. Aileler o kadar cahil ki çocuk daha küçük yaştayken diyor hop diyor git önce abdest al, Kur'an öyle alın abi. Bir, iki, yani
Gusül abdestiyle normal namaz için alınan abdesti birbirine ayıramayan insan çocuğa Kur'an okutmuyor. Tabii ki gidip abdest alıp zihnini açıp daha temiz bir mantıkla yaklaşsan Kur'an-ı Kerim'e daha güzel. Ama Kur'an-ı Kerim bizde hep evlerde en yükseğe, en uzağa, koluna toplumun bir kesimi için söylüyorum. İnsanlar uzaklaştı. Dolayısıyla dini bilmiyor. Dini bilmediği için televizyondan şuradan buradan duyduğu böyle fantazileri, ilginç şeyleri alıp başkalarına eziyet ediyor, başkalarına saygısızlık ediyor. Tekrar söylüyorum, İslam dini hoşgörü diniyken şu soruyu sorman lazım. Bana ne? Yani o adam orada onu yapıyorsa benim gidip onu dövmem gerekiyor mu? Öbürünü bıçaklamam gerekiyor mu? Çünkü futbolda olduğu kadar dinde de maalesef dayak, şiddet var. Ha bir de işin öbür yönü var. Öbür yönü ne? Biz diyoruz yani ateiste saygı göster, Hristiyana saygı göster, karışmayan. Saygı gösterden kastım gidip kilisede beraber gezmen şart değil. Pazar ayinine git demiyorum ama karışma, sana ne, bırak dinini yerine getirsin. Sen git kibarca söyle, istiyorsan çok meraklıysan uyar ki bilmiyorum ne gerek var. Günümüzde zaten ulaşabiliyor kaynaklara senin gördüğün inançsız. Ama hadi inancını değiştir ya da başka dinden olanı değiştirmeye çalış ama zorlama. Bunu diyoruz ya, tam tersi de var. Yeni nesilde bir televizyonun, medyanın çok desteği var buna nedense. Çünkü Allah'ı daha ulaşılabilir, daha basit gösteriyor, komplike. Çeşitli televizyon dizileri, yurt dışında çok var bu. Din o kadar ele ayağa alındı ki şimdi Ekşi Sözlük gibi platforma bakıyorum. Maalesef orada dine aşırı bir saldırı var. Yani peygamberlere de bir saldırı var, dinlere de saygı var, büyük dinlere de bir saldırı var. Kutsal kitaplara da dini basitleştirmek de var. Özellikle Ramazan geldiği zaman bir top idiot, geri zekalı, Ramazan'da bira içme hakkım elimden alınamaz. Değerli kardeşim git biranı iç, kimse sana içme demiyor ki ama benim bira içme hakkım var. Sen bunu illaki millet iftar yaparken sokakta gözüne sokarak bira içeceğim dersen oradan senin anlayışsız olduğun kadar başka bir anlayışsız çıktı mı şaşırma. Birbirinize giriyorsunuz. Yani tahrik var, anlatabiliyor muyum? Tahrik de yapma. Benim işte Ramazan'da çıplak gezme hakkım var. Benim Ramazan... Yapma, hakkın var. Git evinde çıplak gez. Kimse gezme demiyor ki sana. Ama bunu bana bakın, bana ilgi çekin. Çünkü bazı insanlarda şey var. Hakaret de etsen bana ilgi göster. Dövsen de bana ilgi göster. Bu çocuklukta oluyor. Anne babanın yeterince ilgi göstermemesinden dolayı. Bir de işin bu yönü var tabii ki. Yani illa kutuplaşma. Biz maalesef Türkiye tam öyle bir noktada ki çok kutuplaşmayı seviyoruz. Yani çoğu alanda hemen yeşil, sarı, kırmızı, sağcı, solcu, işte koyu yeşil, açık yeşil. Yapma ya. Sen kendini bir kurtar ondan sonra git öbürüne. Sen bütün gerekenleri yaptın mı ki komşunu kurtarmaya çalışıyorsun? Bakü'deydim. Şimdi Bakü'de baktım. Bakü'de de Azerbaycan'da da doğal olarak Müslümanlar var. Bakü'de biraz daha fazla hoşgörü var. Orucunu tutmak isteyen gayet güzel tutuyor. Tutmak istemeyen kimse baskı yapmıyor. Doğrusu budur demiyorum. Ben bunun doğrusunu bilecek kadar kültürlü değilim. Ben 2 kutsal kitabı da okudum. İncil'i de okudum, Kur'an'ı da okudum. Ve kendimce bir bilgi edindim. Bir kere okumak da olmuyor zaten. Birkaç defa okuyacaksın. Çünkü farklı bakış açıları var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsun. Diyor ki en eskisi peygamberin ölümünden sonra, İslam'ın gelmesinden 100 yıl içerisinde Birmingham'da şu an. Birmingham Üniversitesi'nde var. İşte Napolyon Mısır'ı ele geçirince Fransa'ya götürmüş. Oradan Birmingham'a gitmiş. Mısır'daymış falan. Sonra dediler ki hayır, aslında en eskisi 9. yüzyıla dayanıyor. O da Taşkent'teydi. Ama onlar Hazreti Osman'ın, 3. Halife Osman'ın nüshalarıydı. Hazreti Osman'ın nüshalarını bir tanesi Topkapı'ya geldi dendi. Şimdi Topkapı'ya gelen nüsha sonradan hayır o değil başka diye çıktı 10 yıllık araştırmayla. Yani kafanız karışabilir ama ilk Kur'an-ı Kerim'i kimse sizin elinize vermeyeceğine göre siz de gidin bir zahmet tefsirlerini inandığınız bildiğiniz insanlara okuyun ama farklı bakış açılarınız olsun. Oruç niye tutulur? Bu o kadar böyle insanların karıştığı bir şey ki fakirin halinden anlamak için. Ya sen emin misin fakirin halinden sadece oruç tutarak anlayabileceğini? Hadi bir ay anladın, geri kalan 11 ay ne oluyor? Fakirin tek derdi ekmek bulmamak mı? O zaman fakirin senden daha inançlı olduğu durumları ne yapacağız? Fakir de senin halinden anlayıp ders çıkarsın. Oruç sadece fakirin halinden anlamak için tutulmuyor. Bayraktar Hoca'nın çok güzel bir lafı var. Çok sevdim onu dinlerken. Diyor ki böyle sınava hazırlanan gibi düşünün. Bir ay daha yoğun, güzel insan olmaya çalışıyorsunuz. Yani açlıkla terbiye ediyorsunuz. Kafanız yemekten çok daha çok
düzgün insan olmaya, ibadete, işte ne bileyim insanları kırmamaya, ki orucun temelinde o var. Hakaret, küfür de yasak. Başkasına art niyetle bakmak da yasak. Şehvet duyguları da yasak vesaire vesaire. Sen diğer dinlerdeki 7 günaha bakarsan onlarda da aşağı yukarı aynı şeyler var. Ve bütün bunların içerisinde diyor ki bir ay daha yoğun ol diyor. Ama şimdi böyle yapınca da mason olacağız. Bir ay daha yoğun ol diyor. O yoğunluğu da diyor kampa girmiş gibi biriktir. 11 aya uygula. Hiç olmasa diyor Ramazan ne olacak? Ya da 12 ay olsa bu sefer çok ağır olacak. Çok güzel anlatıyor. Ama benim naçizane tavsiyem ne olur kendiniz için zorlaştırmadığınız gibi cinlikler yapıyorsunuz ya, dinin kolaylıklarına kaçıyorsunuz. Başkaları için de zorlaştırmayın. Sen oruç tutmuyorken gidip oruç tutmayan adamı dövüyorsan böyle rezil olursun. Ama tutuyorken de sana ne? Zaten İslam dininin senden istediği şey sakin, düzgün, örnek vatandaş olman. Başkalarının haklarına tecavüz etmemen. Kur'an-ı Kerim bir el kitabıdır. İnsanın ve toplumun el kitabıdır. Kur'an-ı Kerim çok eski bir hukuk kitabıdır. Toplum düzeni kitabıdır. Ve bu İsviçre Medeni Kanunu'na baktığın zaman miras paylaşımına kadar var biliyor musun Kur'an'da? Sonradan tabii birileri çarpıtmasaydı daha güzel gelecekti günümüze ama halen de çok şükür gidip başkasının çarpıtmasaydı değil, sen gidip orijinalini okursan miras paylaşımı bile Kur'an-ı Kerim'in içinde var. Hem hukuk kitabı hem kişisel gelişim kitabı. Ben burada sana din satmıyorum. Ben burada sana Ramazan programı yapmıyorum. Ama bilmiyorsan da öbürüne eziyet etme. Umarım Türkiye'de herkes bir diğerine anlayış gösterir. Umarım herkes daha modern, dünya insanı olur. Sen kendini kurtar, sonra öbürünü düşün. Kendini kurtardığına inanıyorsan, ya öyle bir haber geldiyse sana, garanti ise, o zaman eşini, dostunu kurtar. Kalkıp sokakta geçen adamı kurtarmaya çalışma. Sokakta geçen adam, sana da lafım, ne olur başkasına saygısızlık ederek aferin toplamaya çalışma. Sen önce bir bak bakalım doğru yolda mısın? Ben Emre Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.